Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay ve stelyum yay olanlar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yay burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 9 gün içinde 9-10 Haziran sonrası için geçerlidir. 9 gün içinde seni neler bekliyor sevgili yay burcu? Ben 9 günlük süreyi niyet alıyorum ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren senin için de geçerli olabilir. Kupa kralıyla başladık arkadaşlar. O andan itibaren senin için geçerli olabilir sevgili yay burcu. Alman gereken mesaj vardır diyelim. O zaman başlayalım. Şimdi kupa kralıyla başladık arkadaşlar. Bakalım kupa kralı geldi. Değnek dokuzlusu. Birileri böyle duygularını heba etmek istiyor olabilir sevgili yay burcu. Hemen bir bakalım. Kılıç ikilisi. Aşk hayatınla ilgili inanılmaz bir kararsızlık var sevgili yay burcu. Burasıyla kim uyumlandı bilmiyorum ama aslında bütünü görmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar iki kişi arasında kalmak, iki iş arasında kalmak, iki kişi arasında kalmak. Tek taraflı yorumlamak istemiyorum. Şimdi aşk hayatınla ilgili sevgili yay burcu iki kişi arasında kalabilirsin. Hatta rüyalarında bile bunu görebilirsin. Biri duygusal olarak inanılmaz derecede bağlandığın, çok etkilendiğin biri olabilir. Diğeri de senin mantığına çok uygun olabilir. Bu kişiler arkadaşlar su grubu olabilir ve ateş grubu olabilir. Yani Koç, Aslan, Yay, Balık, Akrep etkili kişiler olabilir. İki kişi arasında kalmak var. Şimdi bakın ilk mesajı aldık ve burada kariyer ile ilgili alacak olursam. Şimdi önce aşkı bitirelim. Şimdi daldan dala atlamayalım. Bir arkadaşımız çok tatlı bir yorum yapmıştı arkadaşlar. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Ben bazen böyle motora bağlayabiliyorum arkadaşlar. Ya gündelik hayatımda da öyle bir şey söylerken onu atlayabiliyorum. Çok hızlı konuşabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Şimdi burada aşk hayatınla ilgili iki kişi arasında kalmak. Bak rüyalarına dikkat et dedim ya. Biri şöyle olabilir, biri böyle olabilir. Bir şeyleri özellikle kararsız kaldım deme noktasında 9 günlük süre içerisinde bu konuyla ilgili bir dengeye gelmek var sevgili yay burcu. Ve burada arkadaşlar pek çoğunuzda inananlar için söylüyorum. Sen inanırsın inanmazsın bizi hiç ilgilendirmez gibi bir şey var ya. İkiz alev ruh eşi bağlantısı olabilir. Yani geçmiş, bugün, gelecek bunlarla ilgili bir şeyleri harmanlama noktasında. Aşk hayatınla ilgili 9 günlük süre içerisinde asıl kararı verme noktasına doğru geçiş yapmak var sevgili yay burcu. Aşk için ayrı bir açılım kesinlikle birkaç güne atacağım arkadaşlar. Aylardır çekemiyorum ama çekeceğim. Ve burada iş ve kariyer noktaları ile ilgili onu mu yapsam, bunu mu yapsam, onu mu tercih etsem, bunu mu tercih etsem gibi bir durum söz konusu. Ve burada işle ilgili bir kararsızlık var. Biri duygusal olarak inanılmaz derecede çekildiğim ve yeteneklerini fazlasıyla gösterdiğim bir iş. Diğeri de yapman gereken görevlerinden biri. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında bunun için deste seçle ilgili bir açılım yapalım. Yani kariyer noktasında, kariyerle ilgili arkadaşlar ayrı bir deste seç açılımı yapalım. Hatta onun için çok böyle tatlı bir planım var. Fırsat bulursam ilk fırsatta çekeceğim. Yani gece yarısı da olsa çekeceğim. Kariyerle ilgili bir kararsızlık var ama ben şunu görüyorum. Bu 9 günlük süre içerisinde kariyer hayatınla ilgili kararsız kaldığın noktalarda bir şeyleri dengeye getirebileceksin. Geçmişte yarım bırakmış olduğun bir iş, yarım bırakmış olduğun bir fırsat. Bunların da şifalanmasıyla ilgili ve yeniden karşına fırsat olarak çıkmasıyla ilgili çok güzel bir etki var. Ve şunu da söylemek istiyorum ki önce bunu çekelim. İşte bu. Sevgili yay burcu, yeteneklerden para kazanmak, her şeyi böyle ince ince işlemek, yetenek sadece yazmak, çizmek, söylemek ya da bir enstrüman çalmak, hani sanat, her şey bir sanattır. Çok iyi bir sporcusundur, çok iyi bir anlatıcısındır, çok iyi bir satıcısındır, çok iyi bir toparlayıcısındır her anlamda sevgili yay burcu. Burada yaptığın her işin bereketlenmesi var ve yaptığın her işin sonuca ulaşması var. Burada yeteneklerinden para kazanmak var ve ben aslında şunu gördüm. Acemice başlayabileceğin bir işte profesyonel bir hale gelebilirsin. Ama arkadaşlar tam da bu noktada diğer kartları açalım ve bu şekilde toparlamayı yapalım ki karışıklık olmasın. Şimdi son kez karıştırdım. Aslan adam şöyle bir alalım. Ermiş. İkişer ikişer geliyor arkadaşlar. Kupa prensi. Kupa yedilisi. Son kartlarımızı alalım. Son birkaç kart daha çekeceğim. Bakalım ne gelecek diyelim. Para dokuzlusu.
ve kupası. Şimdi sevgili Yay burcu, önce arkadaşlar dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim. Sağlıkla ilgili kalp sağlığına birazcık dikkat etmende fayda var. Ve burada arkadaşlar bazılarınız geçmişten beridir gelen sağlık sorunuyla ilgili mücadele edebilirsiniz. Ve sevgili Yay burcu, ama şöyle bir durum var. Yani geçmişten beridir gelen ve çözüme kavuşturmak istediğin herhangi bir sağlık problemi varsa, bunlar senin bağımlılıkların da olabilir. Bunları bırakmak ve değiştirmek, dönüştürmek adına destekleyici enerjiler altında olacaksın. Burası bitti. Bir diğer kısım, kötü alışkanlıkların varsa evet onları da bırakabilirsin. Ve burada psikolojik rahatsızlıklar, yani şöyle ama bu daha çok korku ve kaygıdır arkadaşlar. Baş ağrılarına birazcık dikkat et sevgili Yay burcu. Fakat bu durum Haziran'ın 9'unda dinleyeceğin için 9'undan sonra geçebilir ama yine ara ara seni yoklayabilir. Buna karşı dikkat etmende fayda var. Ve burada arkadaşlar böyle birazcık fazladan tedirgin ve fazladan hani böyle tedbiri birazcık fazla arttırabilirsin. Yani anlatabiliyor muyum? Yani buna karşı birazcık dikkat et açıkçası. Şimdi bir diğer etki ise sevgili Yay burcu. Burada sana karşı duyguları bitmeyen biri var. Hatta birileri de olabilir bu. Arkadaşlar su grubu ve toprak grubu, ateş grubu var. Ama dediğim gibi aşk açılımını çok ayrı yapacağım. Burada hani bir türlü atamayan, hatta böyle çok takıntı diyebileceğimiz biri de olabilir. O kişiyle ilgili bu 9 günlük süre içerisinde bir adım alacaksın. Fakat böyle tam olarak istediğin gibi bir adım olmayabilir. Yani duygularını çok gizleyerek bir adım atabilir açıkçası. Dediğim gibi hani bunu aşk açılımını çok ayrı yapacağım için burada çok değinmiyorum ama günün sonunda şöyle bir durum var. Sana karşı duyguları olan ve duygularını gizleyemeyen birinin sana adım atması, fakat attığı adımdan senden istediğin verimi alamadığı zaman burada hani gizlediği, sakladığı ne varsa onları dışarıya çıkartarak hani tüm dürüstlüğüyle sana gelmesi var diyebilirim. Fakat burada ilk gözüme çarpan şey şu oldu. Öncelikle çok desteklisin. Parayla ilgili halletmen gereken konular varsa, şimdi para dokuzusu. Burada kendi değerini bilmek vardır. Diyor ki etrafında ne olursa olsun, ne kadar böyle çirkin durumlar olursa olsun sevgili Yay burcu, burada kendi öz değerinde kalmak senin için çok önemli olacak. Para konularında çok şanslısın. Alacak verecek konuları varsa ya da yapman gereken ödemelerin varsa bu konularda şanslısın. Ve burada arkadaşlar bazılarınız tatil yapabilirsiniz. Ufak bir kaçamak, dinlenmek sana çok iyi gelecektir. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Burada sevgili Yay burcu, senin emeklerinden faydalanmak isteyen ya da seni manipüle etmek isteyen, seni aşağıya çekmek isteyen ama değilmiş gibi, yapmıyormuş gibi davranan. Yani arkadaşlar bazıları vardır ya, kapıdan atarsın bacadan girer, oradan atarsın oradan girer. Söylersin, izah edersin, açık edersin, belki ifşa edersin, yine yapmaya devam eder sevgili Yay burcu. Burada hani şöyle bir şey, sen ortaya bir şey çıkartırsın, bir şey icat, hani kariyere tam olarak değineceğim, merak etmeyin. Bir ürün çıkartırsın, bir iş yaparsın, o alır senden onu kaçırır. Sanki kendisi bulmuş gibi, sanki kendisi icra etmiş gibi yapmaya devam eder ya. Allah dersin, ben şimdi seni çiğ çiğ yemez miyim noktasına gelebilirsin sevgili Yay burcu. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Sen burada çok desteklisin. Enerjin çok yüksek. Arkadaşlar bu tarz insanları çok fazla ciddiye almayın. Yapmanız gerekenleri yapın. Çünkü şöyle bir şey var. Hali hazırda üretmeyi bilen, çoğaltmayı bilen ve zihni çalışan, bakın buraya bağlayacağım şimdi. Zaten devamında söylediğim şey. Hali hazırda üretmeyi bilen, çalışmayı bilen biri zaten sürekli başka şeyler üretir. Hani onda bir sıkıntı yok. Bak, iş ortamı, genel hayatın her konuda. Onlar da anca başkalarının sırtından geçinirler. Şimdi bak, buradaki yaşadığın olay sana çok daha büyük bir farklılık katacak. Ama hakkını aramaya devam et sevgili Yay burcu. Çünkü burada gerçekten böyle çaktırmadan kılıç yedilisi, yani görüyorsunuz arkadaşlar, pirinçleri koyarken eli de bir eli de tezgahta. Hani onlar bunu yapmaya çalışırken sevgili Yay burcu, sen burada bir farklılık oluşturacaksın. Hatta bundan önceki yorumda da buna benzer bir şey çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Onların sana uğrattığı haksızlık ya da sende oluşturduğu huzursuzluk senin zihnini daha çok açacak, öyle söyleyeyim, ve inanılmaz bir hırs yapacaksın kariyerinle ilgili. Çok büyük bir farklı yere, bakın bundan önceki yorumda da buna benzer bir şey çıkmıştı. Şimdi burada bak, çok desteklisin, bu etki devam ediyor. Gücünü, enerjini korumaya devam et sevgili Yay burcu. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Uzun süredir beklediğin,
İlerlemeyen bir konuyla ilgili artık bir aydınlanma var. Emek verdiğin, çalıştığın, ürettiğin bir konuyla ilgili artık bir aydınlanma var ve bir fark ediş var. Bu 9 günlük süre içerisinde gerek aşk hayatın gerekse kariyer hayatın. Bakın, aşk hayatın için sevgili Yay burcu doğru partnere çekilebilirsin. Gördüğün mesajlara, rüyalara dikkat et. Bir kısmınız için ya ben bu insanı gerçekten çok farklı görüyordum, farklı düşünüyordum. Gerçekten de hani ama bir taraftan da içimde bir şüphe vardı dediğin bir kişi ise gerçekten de o kişinin şüphelendiğin gibi biri olduğunu öğrenebilirsin. Diğer bir yay burcu için ise özellikle toprak etkili yay burçları için söylüyorum arkadaşlar, ama hani burada burç önemli değil. Uyuyorsa alın, size uyuyorsa alın. Ya ben bu insan için hani ön yargıda bulundum, kötü düşündüm ama aslında bu ne kadar düzgün bir insanmış ya da ne kadar bana karşı aşk doluymuş diyebilirsiniz. Şimdi kariyer konusuna gelecek olursak burada pek çok yay burcunda bir değişim var arkadaşlar. Bazılarınız tatil yapabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Fakat tatil yapıyor veya yapacak olsanız da bakış açınız çok değişecek. Yani kararsız kaldığınız noktalarla ilgili geçmişi, bugünü ve geleceği çok sıkı bir şekilde değerlendireceksiniz. İş değişimi, yer değişimi gibi konular söz konusu. Fakat özellikle hani şimdi 9 günlük süreyi niyet aldık ya, özellikle önümüzdeki 6 günlük süre içerisinde sevgili Yay burcu eski iş yerinden kalan, bak kupa altısı, kılıç sekizlisi, şimdi eski iş yerinden kalan ya da hani işten ayrıldım, ara verdim diyorsan bile işinle alakalı sorunlar birazcık seni tetikleyebilir. Birileri birazcık senin başını ağrıtabilir. Yapmadığın bir şeyi sen yapmışsın gibi gösterebilirler. Tuzaklara düşme. Bir şey yaparken bir şeyleri yeniden gözden geçir. Yani eski iş yerindeki bir sorunu aslında seninle alakalı olmasa bile seninle alakalıymış gibi senin önüne çıkartabilirler. Şimdi burada pek çok yay burcu arkadaşımda şöyle bir durum var. Bazılarınız 2 iş birden yapıyor olabilirsiniz. Buna yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz. Fakat önümüzdeki 6 gün çok zorlayıcı olacak. Onu söyleyeyim. Sıkı bir mücadele var. Gerçekten çok yorulabilirsin. Büyük bir kısım yay burcu arkadaşlarımda da iş değişikliği var. Daha çok yeteneklerini kullanabileceğin ve duygularını çok daha tatmin edebileceğin bir işe geçmek var. Ama aklın diğer tarafta. Aklın eskisinde gibi. Arkadaşlar yaylarda nasıl biliyor musunuz? Yani yeniye gitmek var ama bakın hem aşkta hem ilişkide. Geçmiş ve gelecek arası bir durum var. İki durumda da denge kurmaya çalışıyorsun. Yani bu 9 günlük süre içerisinde sevgili Yay burcu. Hayal kırıklığı var. Bakın bir pişmanlık, bir hayal kırıklığı var. İstediklerine istediğin gibi ulaşamayabilirsin sevgili Yay burcu. Buraya kart alacağım. Ya burada nasıl biliyor musun? Hani böyle bir yaşlandım, yoruldum. Hani ben bunu artık çekmek istemiyorum dediğim bir konu var ama buraya o kadar çok güzel bir şifa aktı ki. Kırıldığın, incindiğin noktada hani az önce dedim ya, birileri senden bir şeyi kaçırmak isteyebilir ya da seni aşağıya düşürmek isteyebilir. Ama onların sende o şekilde açmaya çalıştığı yara sende çok daha güçlü bir şifa olarak çalışacak. Daha yeni alternatifler üreteceksin. Bu yüzden arkadaş işte bu yani. Bu yüzden arkadaşlar enerjiyi doğru kullanmak çok önemli. Yani kırıldım, incindim, beni üzdüler, bana bunu yap falan. Ay hadi küstüm, canım ya böyle üzüldüm, asla böyle şeylere girme. Sen bana onu mu yaptın? O zaman ben şimdi böyle yaparım gibi. Bu şekilde çalıştır çünkü çok desteklisin, onu söyleyeyim. Yani burada işler istediğin gibi gitmiyor deme noktasında destek alacaksın. Yeter ki pes etme. Enerjini yüksek tut sevgili Yay burcu. Ay bir sinirlendim arkadaşlar burada. Şimdi yaratıcı tarafın çok yüksek olacak. Bu çok güzel ve diyor ki azmin, cesaretin, cesurluluğun, cesaretin, cesur oluşun sana başarıyı ve zaferi getirecek. Birileri bir şey yapıyorsa bil ki senin de oradan öğrenmen gereken bir şey vardır. Yani hiçbir şey boşuna değildir. Kader çarkı. İşte arkadaşlar bakın, yani şuradaki etki biliyor musun? Pek çoğunuz 2 gelir kapısı elde edebilirsiniz. Bunun çok sıkı mücadelesini veriyorsunuz. Pek çoğunuz da ya burada 2 iş kapısı, 2 gelir kapısı. Yaptım, yapacağım, oldu, olacak derken dengeye getiremediğin bir şeyi bu 9 günlük süre içerisinde dengeye getireceksin diyor. Ama birazcık zorlayıcı arkadaşlar ya. Destenin altında da şeytan kartı çıkmış. Bir tane daha alacağım. Kupa ikilisi. Şimdi şurayı bir kapatalım sevgili Yay burcu ve diğer kartlarımızdan alalım. Burada evet bunları dengeye getireceksiniz. Tedbirli ol. Attığın imzalara kadar her şeye dikkat et. Aldatılma, kandırılma, her türlü yani yaptığın alışverişlere kadar böyle
nasıl bir şey biliyor musun? Gözden düştüğünü ya da bezdiğini, bıktığını hissedebilirsin ama devam et. Yani bu duygular da bir nevi bir yoklamadır, bir nevi bir sınanmadır. Desteklisin, sadece onu söyleyeyim. Günün sonunda kazanan sen olacaksın. Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Sevgili Yay burcu. Yani günün sonunda şu kelimeyi söyleyebilirsin. Senin gibi boş sayfa ben çok yırttım. Yani boş insanlarla, boş kişilerle ya da ben ne diyorum hani NPC diyoruz ya arkadaşlar, NPC. Bunlarla uğraşmana hiç gerek yok. Senin gibi boş sayfa ben çok yırttım noktasına gelmek var ve burada yükselmek var. Yeteneklerini kullanmak, ağzının tadının yerine gelmesi. O yüzden diren sevgili Yay burcu diyorum. Bitirdik arkadaşlar, yani işin içinden çıktık sonunda. Bir de Emma'nın günlüğünden kısa mesajlar alalım, bakalım ne gelecek diyelim. Arkadaşlar işte bazen böyle o kadar çok karışık çıkıyor ki. Hani çünkü neden? Genel bir okuma olduğu için. Şimdi bunu tek taraflı da okuyabilirim ama bu sefer hani birilerine uyar, birine uymaz. Hani herkes kendisine göre konumlandıramaz. Bu sefer haksızlık olur. O yüzden her şeye değinmeye çalışıyorum. Peki bakalım. Harekete geçmek ve hareket enerjisini çalıştırmak çok önemli olacak senin için ki bu var. Doğru kararlar vereceksin. Bak, günün sonunda doğru kararı verecek olan sen olacaksın. Birazcık yalnız kalmaya ve dinlenmeye ihtiyacın var sevgili Yay burcu. Dediğim gibi hani zaten bazılarınız, yani burada Banu Alkan'ı çizmişler ama birazcık böyle bir dinlenmek olarak çalışabilir. Uyum ve denge bu hafta senin için çok önemli olacak. Aşırı uçlardan kaçın. Yanlış seçimler. İşte bak, bu 9 günlük süre içerisinde hani burada yaşayacağın aksaklıkları söylemiştim ya. Daha önce tecrübe etmediğim bir konu değil. Bu yüzden bunu birazcık sınav niteliğinde görmek çok daha sağlıklı olacaktır. Sevilmeye çok ihtiyacın var ama senden çok sanki senden sevgi bekleyenler var gibi sevgili Yay burcu. Melek kartlarımızdan alalım arkadaşlar. Peki bakalım. Işığı yarat arkadaşlar. Yaz, çiz, imajine et ama her şey bir bütündür sevgili Yay burcu. Yani bir araba hayalim var ya da bir ev hayalim var ya da başka bir şey hayalim var. Onu yaparken bütünüyle, her şeyle hayal etmek ve bu doğrultuda hareket etmek, o doğrultuda işler yapmak çok sağlıklı olacaktır. Çekim gücün çok artabilir. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Kelimeler sihirlidir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, enerjin çok yüksekken duyduğun kötü bir söz senin bir anda enerjini düşürebilir. Ya da enerjin çok düşükken duyduğun çok güzel bir söz seni bir anda yükseltebilir. O yüzden her şey bir enerjidir. Bu yüzden mesela ben de enerji yorumları yaparken elimden geldiğince hep moral vermeye çalışıyorum ki herkes kendisini iyi hissetsin. Yapmayacağı bir şey varsa yapsın. Çünkü her taraftan korku pompalıyorlar arkadaşlar, biliyorsunuz. Peki bakalım. Dişil enerjiden ne gelecek diyeyim. Ay, yaylarda çok konuştum herhalde. Yol ayrımı. Sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala. Arkadaşlar bakın, bir kısım Yay burcu arkadaşlarımda eğer şu an işle ilgili, bakın hani herkesin hayatı çok farklı çünkü. Yani burada korku, kaygı, işimi mi kaybettim, iflas mı ediyorum, dibimi mi gördüm, parasız mı kaldım, para geliyor, oraya denkleştiriyorum, bir şey olmuyor deseniz de çıkış yolu var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi burada seçenekler var, yol ayrımı var sevgili Yay burcu. Ve Tanrıçanın sözleri, kendini özgürce ifade et ve hakikati söyle diyor. Bu çok güzel bir mesajdı. Diğer destemizden alalım. Yay burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Ve asi. Arkadaşlar şimdi bakın, burada birileri senden bir şeyler kaçırabilir demiştim ya. Bir saniye. Burada birileri senden bir şeyler kaçırabilir demiştim ya. Evet, hayatta yaşadığımız şey çoğunlukla da bizden kaynaklıdır ama hani bu şeye benzer. Belirli bir noktada da hakkını araman gerekiyor. Yani yoksa hani şeye benzer, yani işte pantolon giydiği için başına o geldi noktasına gelebilir. İşte her şeyde denge çok önemlidir. Şimdi bak, bu süre zarfına diyor ki her ne yapıyorsan kendi yönteminle yap. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne aldırış etme. Kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi diyor sevgili Yay burcu. Ve dersler. Ruhsal gelişim yolculuğunda sana yardımcı olacak ruhsal dersler öğreniyorsun. Kendine karşı sabırlı ol dedi. 2 kart daha alacağım ben Yay burçları arkadaşlarımda. Ve sis. Ortalık biraz sisli. Belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafanın karıştığı durumlar söz konusu.
Siz kalkana kadar dikkatli ilerle, tedbirli ilerle diyor sevgili Yay burcu. Ve bağlantı arkadaşlar. Birisine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksin. Bakın bu arkadaşlık da olabilir, aşk ilişkisi de olabilir ya da bir şey de olabilir. Ona güven. Onun arkadaşlığı sana pek çok nimet getirecek diyor sevgili Yay burcu. Çok güzel mesajlar geldi. Arkadaşlar böyle evet bu şekilde sevgili Yay burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.